kardan dolayı gidemedim. Röportajcılar da fırsatı kaçırmadı tabii. Onun hikayesini anlatayım. Ben hava durumuna bakıp çıktım. Hani öyle kar yağacağını görsen hayatta çıkma. Tamam, biraz delilik var. Her motorcuda olduğu kadar. Ama yok yani, hayvan gibi kar yağacağını görüp de trafikte yola çıkmazsın. Sabah iş saati, yani işe gidiş saatiydi. Neyse, hava biraz kapalı falan. Yağabilir dedim, belki biraz atıştırır falan ama gideriz, hani sorun olmaz. Gidiyorum bir 10 kilometre falan gittim. Hani hafif biraz daha bozmaya başladı. En son bir alt geçide gireceğim. Orada karlar böyle uçuşmaya başladı. Hani çok hafif uçuşur ya. Direkt yağmaz böyle. Havada dolanıp dururlar serseri gibi. Tatlı tatlı yağıyor. Çıktım alt geçitten, tipi var. Yani alt geçitte öyle 1 kilometre falan değil ya. 300 metre olsun en fazla. Bildiğin tipin içinde kaldık ve etraftaki arabaların tepkilerinden de anlayabiliyorum. Herkes şaşırdı, böyle kaldı. Ben hiç sorgulamaya fırsat bulamadım. Trafikle beraber akıyorum böyle. Hani lan tipi yağıyor, ben de gidiyorum falan filan diyene kadar bayağı bir gittim. İşte şu virajlar var ya, yoncalar. Onlardan falan geçtim yavaş yavaş. Sonra bir kenara çekeyim dedim, ne yapıyorum ben? Zaten fotoğraflarda da görünüyor, böyle gülüyorum falan. Ne yapıyorum lan ben, bakışım mevcut. Ondan sonra telefonumun şarjı bitti zaten. İş yerindekilere haber verecektim. Ben geç kalacağım. Hani yolun ne olacağı belli olmaz. Telefonun şarjı bitti. Gidiyorum. Dikmen'den sonra, Konya yolunun Dikmen kısmından sonra olur. Yokuş olur ve hava değişir gerçekten. Hani bunu bana Ankara'daki sürücüler söylemişti. Oranın havasıyla buranın havası hiç tutmuyor, çok farklı oluyor diye. Nitekim gittik. Arabalar durdu. Ben trafiğin ortasındaydım. Biraz sağa çekileyim dedim. Sağa çekildim. Sağ tarafta bayağı bildiğin kar tuttu. Zaten birikti yani. Kar birikintisi vardı. Biraz hafif oraya doğru gittim. İçine girmiyorum tabii. Sonra biraz ilerlemeye başlayınca trafik, ben de gaz açayım dedim. Giderim. Lastik yanıma geldi. Düşmedik ama hareket etmiyor kesinlikle. Yandan geliyor böyle. Neyse dedim, fazla gaz vermişimdir. Biraz yavaş gaz vereyim. İşte ne bileyim, ağırlık farklılıkları deniyorum falan. Yok. Lastik direkt kayıyor. Hani biraz ileriye park etmeye bile götüremiyorum. Ben de indim. Çektim kenara. İşte orada haberciler varmış. Ben haberci olduklarının farkında değilim. Telefonlarını kullanamayacağımı sordum, rica ettim falan. Onlar da sağ olsun yardımcı oldular. İşte iş yerindekilere haber verdim ve kar bitecek gibi değildi. Hani acaba servisi arasam, çeksek mi? İşe geç kalıyorum falan filan modundayım. Neyse, iştekilere haber verdim falan. Bir süre sonra karlar eridi. Devam edebilirim dedim. Devam ettim ama inanılmaz bir gündü yani. Vizör falan karla kaplanıyor. Aynalar kapanıyor. Hiçbir şekilde yani gidemezsin. Öyle bir yol olduğunu görsen hayatta çıkmazsın. Bir şekilde gittik. Ve yani hep de lastiklerden bahsediyorum ama lastikler cidden iyiymiş. Öneririm. Bridgestone BT45. Fiyat performans olarak gerçekten sağlam bir lastik yani. Böyle televizyona çıktık öğlene doğru. Direkt öğlen haberlerinde de vermişler. Telefonlar yani böyle 40 yıldır görüşmediğim akrabam falan arıyor. Televizyona çıkmışsın, ne olduğunu hiç yok.
imza alalım falan diyor annem böyle. Daha onlara haber vermedim. Onlar gebertir beni. O karda yola mı çıkılır yani? Zaten haberde de bir yerde sesim çatlıyor. Ben zaten kışın binmeyecektim. Yok, kışın kullanmayacaktım zaten. Birdenbire yağınca yapacak bir şey olmadı. Orada babama laf. Ben kışın binmeyecektim baba, böyle oldu. Affet falan şeklinde. Böyle bir hikaye oldu. Karda da gidebildiğimi gördüm, ne diyeyim. Bunu belki babam görmez.